Evin bütün senaryolarına uygundur. İlk sorumuzu okuyoruz. İrem ve kardeşi X adet fıstığı eşit olarak paylaşıyor. Kişileri buraya yazalım. İrem ve kardeşi. 4 tane fıstık olsaydı 4'ü eşit bölüşmeleri için 2'ye böleceklerdi. İrem'e 2 fıstık düşecekti, kardeşine 2 fıstık. 4 değil de bu sefer X cebirsel ifadesi olduğu için X'i 2'ye böleriz. İrem'e X bölü 2 tane fıstık düşer. Kardeşine X bölü 2 tane fıstık düşer. Cümlenin ilk kısmını matematiksel olarak özet bir şekilde döktük. Devamını okuyalım. İpek'in başlangıçta 3 fıstığı olduğuna göre. İpek buradaydı. Buraya bir 3 fıstık daha koyuyoruz. Çünkü başlangıçta 3 tane fıstığı varmış. İpek'in başlangıçta 3 fıstığı var. Paylaşımla birlikte toplam fıstık sayısı ne olur diyor. Toplamını sorduğu için toplarız. Yani x bölü 2 artı 3 cebirsel ifadesi sorumuzun cevabı olur. Birinci sorunun B bölümündeki kısmını okuyalım. İlham ve ablası N adet fındığı eşit olarak paylaşıyor. Bu sefer kişiler İlham ve ablası. Bu sefer hadi 6 sayısından örnek verelim. Eğer fındık sayısı 6 adet olsaydı bu iki kardeş 6'yı 2'ye bölerek paylaşacaktı. Böylelikle İlham'a 3 fındık, ablasına 3 fındık düşecekti. Ama 6 adet değil de cebirsel olarak n adet dediyse yine 2'ye böleriz. İlham'a n bölü 2, ablasına n bölü 2 fındık düşer. Sorunun bu kısmından sonra devam edelim. İlham'ın başlangıçta 2 fındığı olduğuna göre paylaşımla birlikte toplam fındık sayısı kaç olur? Tabii bunu cebirsel olarak ifade edeceğiz. Başlangıç 2 fındık. Topladığımızda fındık sayısı n bölü 2 artı 2 olur. Bu sorunun cevabı budur. İkinci soru. Baskın ve Akın teknoloji mağazaları düzenli olarak her gün ürün satmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu mağazaların günlere göre satılan ürün sayıları verilmiştir. Tablo, Baskın ve Akın mağazasında günlere göre satılan ürün sayılarıdır. Tabii burada bir reklam yok. Sadece bir soru. Buna göre Baskın ve Akın mağazalarında sattıkları ürün sayılarını aritmetik ortalama ve açıklıktan yararlanarak karşılaştırıp yorumlayınız. Veri toplamı bölü veri sayısı eşittir aritmetik ortalamadır. Aritmetik ortalama dediği nicelikleri ortalamak gibi düşünebiliriz. Yani orta ayarını bulmaya çalışıyoruz. O zaman ilk önce Baskın mağazasının orta ayarını bulalım. Daha sonra da Akın mağazasına bakarız. Baskın mağazası aritmetik ortalaması eşittir. Verileri topluyoruz. 20 artı 30 artı 12 artı 35 artı 24 artı 28 artı 26. 20 30 daha 50 eder. 24 ile 26'nın toplamı kaç edecektir? 26'ya 4 eklersek 30 olur. 30'a 20 eklersek 50 olur. 12 ile 28'i toplayalım. 28'e önce 2 ekleyelim. 30 olsun. Daha sonra 10 eklediğimizde 40 eder. 50 artı 40 artı 35 artı 50. Veri toplama eder. Haydi hesaplayalım. 50 50 daha 100. 40 daha 140. 140 ile 35'i toplarsak 175 eder veri toplamı. Veri sayısı 7 gün olduğu için 7'dir. 175'i 7'ye bölelim. 1'in içinde 7 yoktur. 17'nin içinde 7 kaç kere vardır? 2 kere vardır. 2 kere olduğu için 7 kere 2'den 14 gelir. 17'den 14 çıkarsa 3 kalır. Yanındaki sayıyı kullanmadık. O rakamı da aldık. 35'in içinde 7 kaç kere vardır? 5 kere vardır. Baskı mağazasında sattıkları ürün sayılarının aritmetik ortalaması 25'tir. Şimdi Akın mağazasına bakalım. Akın mağazası için aritmetik ortalamayı hesaplayalım. Aritmetik ortalamayı hesaplamak için ilk önce verilerin toplamını bulmamız gerekli. Haydi burada toplayalım. 20 ile 30'u toplarsak 50 edecektir. 27 ile 33'ü toplarsak 33'e ilk önce 7'yi ekleriz. 40 eder. 40'a 20 ekleriz. Toplam 60 olur. 19 ile 21'i toplarsak 21'e 9 eklersek 30, 30'a 10 eklersek 40 edecektir. 40 artı 60 25 artı 50 sayısı. 40 60 daha 100 eder. 100 25 daha 125'e 50'yi eklersek eğer 175 eder. Veri sayısı burada da 7'dir. Çünkü 7 gün var. Biz 175'i 7'ye böldüğümüzde 25 bulmuştuk. Evet, her iki mağazanın da aritmetik ortalamasını bulduk. Şimdi sırada açıklık var. Bu aritmetik ortalamasında şuradaki sayılardan yola çıkalım. 175'i 7'ye böldüğümüzde 25 bulmuştuk. Aslında bu bölme işleminin sağlamasıdır. Ama sonucu aslında bize veri toplamını vermiyor mu? Evet veriyor. İşte bu çok önemli bir nottur. Veri sayısı defa
veri sayısı kere ortalama veri toplamını verir. Bazen veri toplamı için buradan yola çıkarak gideriz. Bazen de şu şekilde buradan yola çıkarak aritmetik ortalamaya gideriz. Peki açıklık dediği neydi hatırlayalım. Buradaki verilerin değerleri ne kadar açık? Burası ne kadar açık? Açıklık en büyük değeri, fark en küçük değeridir. Yani burada bir veri grubu var, aşağıda da ikinci bir veri grubu var. Veri grubu ne kadar açıkta kalırsa o kadar geride kalır. Veri grubu ne kadar açıkta kalırsa o kadar gerideyse, veri grubu ne kadar az açıklıktaysa o kadar da tutarlıdır. O zaman açıklık dediğimiz şey veri gruplarını kıyaslamaya yarar. Şu şekilde açıklık formülünü yazalım. Veri grubundaki en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki farktır. O zaman baskın mağazasının açıklığını bulalım. Baskın mağazasında en büyük değerde olan 35'tir. En küçük değerde olan ise bakıyoruz. Evet, 12'dir. Baskın grubunda açıklık 23'tür. Bakım mağazası veri grubuna bakalım. Bu veri grubunda en büyük değerde olan sayı 33'tür. Burada en küçük değerde olan 19'dur. Bakım mağazasında açıklık 14'tür. Açıklık sayesinde kıyaslama yapıyoruz. 14 sayısı 23'ten küçüktür ve daha az açıklıkta olduğu için akın mağazası daha tutarlıdır. O zaman bu sorunun karşılaştırmasını yazalım. Akın mağazasında günlere göre satılan ürün sayısı diğer mağazaya göre daha yakındır. Bu sorunun cevabı aritmetik ortalaması 25, açıklığı 23, açıklığı 14 ve karşılaştırması budur. Üçüncü soru. Kareli kağıtta çizilen şeklin AB kenarına ait yüksekliğini çiziniz. Bu kenarın yüksekliği karşı kenarın köşesinden kendisine inilen dikmedir. Yüksekliği H harfiyle belirtebiliriz. Sorunun devamını okuyalım. Bu şeklin alanını işlemlerle göstererek hesaplayınız. Bu şekil dediği bir paralel kenardır. Paralel kenarın alanını nasıl hesaplıyoruz? Taban çarpı o tabana ait yükseklik. AB tabanı çarpı yükseklik. Bu tabanın uzunluğu ne kadardır? Paralel kenar şeklinin özelliğinden biliyoruz. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. AB kenarı 7 birimdir. Şimdi sırada yüksekliğin uzunluğunu bulmak var. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kenar o yüzden 7 birim olmuş. O zaman bu kareli kağıdın bir kenarı 1 birimdir. Buradan bellidir. Buradaki kare her bir kenarı bir birimden oluşuyor. Yüksekliği de aynı şekilde sayarak bulabiliriz. Burada bir kenar var. 1 birim. Burada bir kenar var. 1, 1, 2 etti, 3 ve 4. Demek ki buranın uzunluğu 4 birimmiş. Formüldekilerin hepsinin uzunluğunu belirlediysek sonucunu bulabiliriz. Alan eşittir. AB kenarının uzunluğu 7 birim çarpı yükseklik uzunluğu 4. 7 kere 4 28. Buradaki paralel kenarın alanı 28 birim karedir. Dördüncü soruya geçtik. Aşağıdaki şekilde AD, BE, CF doğruları O noktasında kesişmektedir. AD, CF'ye dikmiş. Bunlar demek ki dik kesişiyor. Dik kesişiyorsa şuradaki açı 90 derecedir. Buradaki açı 90 derecedir. Hatta buradaki dik kesişimden kaynaklı olarak buradaki açı da 90 derecedir. Devam ettiriyoruz. Hepsini görelim istiyoruz. Buradaki açı da burada dik kesiştikleri için 90 derecedir. Bize verdiği bu bilgiyle birçok açıyı yazabildik. Buraya kadar olan kısmı okuduk. Geri kalanını okuyalım. AOB açısı 75 dereceymiş. Buna göre AOE. AOE. Yani şuradaki açıdan bahsediyor. Tamam, onu da morla çizelim. Eksi DOE açısı. Yani şuradaki açıyı çıkaracakmışız. Buradaki açıların ölçüsünü birbirinden çıkarabilmek için açıları bulmamız gereklidir. Doğruların kesişmesiyle açıların birbirlerine zıt yönde bakmasıyla terslik oluyor. Ters açıdan kaynaklı olarak burası da 75 derecedir. O zaman buranın ölçüsü 75 derecedir. Bizden istediği şuradaki açının ölçüsü 75 derecedir. Geriye bunu bulmak kaldı. Sonra çıkaracağız. Buranın
toplamda 90 derece olduğunu vermiş. Şuradaki kısmı 75'miş. Şunu şöyle daha iyi görebilmek adına çizersek 75 var burada ama tamamı 90. O zaman 90 dereceden 75'i çıkaralım ve bu kısmı bulalım. Çünkü zaten şuradaki kısım belli 90 derece. Ama burayı bulmamız gerekli. O da çıkarmayla olur. Mor açının şuradaki kısmı 15 derece çıktı. Buradaki de 90 olduğu için her ikisini toplarsak AOE açısını elde ederiz. 90 ile 15'in toplamı 105 eder. 105'ten öncelikle 5 dereceyi çıkardığımızda 100 kalır. Daha sonra 70 dereceyi çıkardığımızda 30 derece kalır. Dördüncü sorunun cevabı 30 derecedir. Beşinci soruya geldik. Yukarıdaki kareli kağıtta AOB açısı C noktası verilmiştir. Buna göre köşesi C noktası olacak şekilde AOB açısına eş olan bir açı çiziniz. Eş olan açıyı çizmek için köşede olan noktadan başlamalıyız. Haydi birinci adım diyerek başlayalım. Bu açının bir ışını OA ışınıdır. O zaman O köşesinden başlarız. A noktasına kaç birim hangi yönlerle gitmiş ona bakarız. O noktasından başladık. Sağ tarafa yönelmiş 1, 2 birim yönelmiş. Sağ 2 birim diye not alırız. Bu arada birimi BR olarak gösterebiliriz. Hala daha A noktasına varmadık. Bu noktadayız. A'ya varabilmemiz için aşağıya yönelmemiz gereklidir. Aşağıya 1, 2 birim yöneldik. Böylelikle OA açınındaki A noktasına vardık. İşte aynısını C köşesinden başlayarak bu haritayı izleyerek yapacağız. Önce sağa 2 birim gideceğiz. 1, 2. Sonra aşağı doğru 1, 2 birim gideceğiz. Ve tam burada noktamız olacak. O noktanın adı D olsun, fark etmiyor. Ve C köşesinden D noktasına doğru ışın gider. Birinci adımımız bitti bile. İkinci adımda OB ışınına bakacağız. O köşesinden başlarız. B noktasına doğru nasıl gitmiş bakarız. B noktası tam bu hizada olduğu için O noktasından başlarız ve bir birim sola gideriz. Sol bir birim. Bu hizada ama aşağı doğru olduğu için artık aşağı yöneliriz. Aşağı doğru 1, 2 birim gideriz. O zaman aşağı 2 deriz. Aynısını yeni köşemiz olan C noktasında yaparız. Sola 1 birim, daha sonra aşağı 1, 2 birim gideriz. Ve burada yeni noktamız olur. O noktamızın harfi ne olsun adı? Büyük E olsun. Tamam. CE ışınımızı da çizdik. Ve eş açımızı da şöyle belirgin hale getirelim. Evet. AOB açısına eş açı, DCE açısıdır. Onu yazalım. Sorumuzun cevabı bu çizim, bu açı olur. 6. sorumuz. Yanda verilen şekilde AOB noktaları doğrusaldır. Doğrusalsa eğer burası doğrudur. Doğruysa eğer bize demek istiyor ki buradaki açı 180 derecedir. Bir cümle ile hangi bilgilere ulaştığımızı gördük ve çiziyoruz. BOC açısı, AOD açısı 45 dereceymiş. Yani bunlar birbirine eşitmiş. O zaman şurası da 45 derece olur. Devam edelim soruya. COD açısının tümlerinin ölçüsünü bulunuz. Şimdi burada ilk önce COD açısının ölçüsünü bulmalıyız. Daha sonra tümlerini buluruz. COD açısı tam olarak burasıdır. Bakıyoruz. Açının tamamı 180 derece. Buraları 45. Geriye kalan bu kaç olur? Bulunabilir. 180 dereceden 45 daha 90 ettiği için 90 dereceyi çıkarırız. Ve geriye 90 derece kalır. Aslında burası dik açıymış. Bize A'da sorduğu ise tümlerinin ölçüsüydü. Tümleri nasıl buluyorduk? Tümler deyince T harfindekini dik gördüğümüz üzere 90 dereceye tamamlayan açıdır. Bakıyoruz COD zaten 90 derece. Neyle toplarız ki 90 dereceye tamamlansın? Tabii ki 90'ı 0 dereceyle toplarsak 90 derece eder. O COD açısının tümlerinin ölçüsü 0 derecedir. 0 da zaten yok demekti. Yok diyebiliriz. 0 derece veya yok. Tamam, B'ye geçelim. BOC açısının bütünlerinin ölçüsünü bulunuz diyor. Şimdi buradaki açı zaten bulduk. Eşit olduğu için 45 dereceydi. 180'i tamamlamayı şuradaki B harfinden de hatırlayabiliriz. Şöyle bir doğru gibi olsa B'nin bu kısmı. Şurası da sanki 180 dereceyi anlatır gibidir.
Oradan aklımızda kalıyor. Ya da direkt öğrenmiş de olabiliriz. Bütünlerini soruyoruz eğer 180'e tamamlayan açıdır. O zaman 180'e tamamlayan açıyı çıkararak bulabiliriz. O zaman 45 derece ile hangi sayıyı toplarsak 180 eder. Yani 180'den 45'i çıkaracaktık. 180'in içinden 40 dereceyi çıkarırsak 140 kalır. Daha sonra şuradaki 5 dereceyi çıkarırsak 135 derece kalır. B'deki sorunun ölçüsü 135 derecedir. 7. soru. Yanda kare şeklindeki bir mesire alanına ait plan gösterilmiştir. Tamam. Kare şeklinde ise burada veri var. Yani buradaki kenarların hepsi birbirine eşit demektir. Zaten karenin bir kenarının uzunluğu 60 santimetreymiş. Diğerleri de 60 olur. Onları yazalım. Soruya devam edelim. Bu mesele alanında bulunan havuz üçgen şeklinde. Tamam. Yürüyüş yolu ve piknik bölümü dikdörtgen şeklindedir. Tamam. Bize dikdörtgen diyorsa yine özellikler vardır. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bu kenarlar, kısa kenarlar 20 santimetre. Uzun kenarlar ise 60 santimetre. Aynı şekilde buradaki kısa kenarlar birbirine eşit. Piknik bölümündeki buradaki kenarlar birbirine eşit. Zaten şu kenarın tamamını biliyoruz. 20'si bu taraftaysa buradaki kenara 40 santimetre kalır. Çünkü 60'tan 20'yi çıkarınca 40 kalır. Buraya da 40 kalır. Bu kısmın tamamı da 40 santimetre olur. Devam edelim. Yürüyüş yolunun alanı piknik bölümünün alanına eşit olduğuna göre çim ekili bölümünün alanını kaç santimetre kare olduğunu bulunuz. Şimdi buradaki alanlar birbirine eşit. Onu buraya yazacağız. Daha sonra çim bölümünün alanını bulmaya çalışacağız. Şuradaki dikdörtgenden alanından buradaki üçgenin alanını çıkarırsak çim bölümünün alanını bulabiliriz. Yürüyüş alanını buraya yazalım. Piknik alanını da buraya yazalım. İkisi de birbirine eşit olacak. Yürüyüş yolunun alanını bulalım. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenarı 20 santimetre, uzun kenarı ise 60 santimetre. O zaman 20 çarpı 60 olacaktır. Piknik bölümündeki alana geldik. Kısa kenar çarpı uzun kenar olacaktır. Kısa kenarını bilmiyoruz. Onu K olarak yazalım kısa kenarını. Uzun kenarını biliyoruz. 40 santimetre. Tamam. Kısa kenarı çarpı. Bu alanların eşitliğinden denklem çıktı. İlk önce buranın sonucunu hesaplayalım. Daha sonra eşitliği yazıp denklemde ne yapabiliriz bakalım. Birler ve onlar basamağında sıfırlar olur. Geriye kalanını çarparız. 2 kere 6'dan 12 gelir. Kısa yoldan çarpmayı yaptıktan sonra eşit olan ifadeyi yazalım. K çarpı 40, 40 tane K demektir. 40 tane K'nin tamamı 1200 ise bir tane K kaç olur? Bunu bulmanın yolu nedir? 1200'ü 40 eş parçaya bölersek bir tane K'ye ne düşer buluruz. Burada kısa yoldan çarpma yaptığımız gibi burada da kısa yoldan bölme yapalım. Buradaki sıfırlar gider. Geriye kalan 120 sayısını 4'e bölmek olur. 1 4'e bölünmez. 12 4'e bölünür. 3 gelir. 0 4'e bölünce yine 0'dır. Aslında şuradaki K dediğimiz kısa kenar 30 santimetreymiş. Buradaki kenarın tamamı 60 santimetre ise şu kısmı da 30 ise geriye kalan bu kenarın uzunluğu 30 santimetre olur. Evet, bayağı kenarları bulduk. Artık çim bölümünü bulmaya geçebiliriz. Çim bölümünün alanını nasıl bulacağımızın yolunu çizmiştik ama yine de buraya yazalım. İlk önce bir kenar uzunluğu 30 santimetre, diğer kenar uzunluğu 40 santimetre olan dikdörtgenin alanını buluruz. Daha sonra havuz şeklinin alanını buluruz. Onları birbirinden çıkarınca bize çim bölümünün alanı kalır. Bu dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan yani 30 çarpı 40'tan kısa yoldan çarpalım. Birler ve onlar basamağında 0 olur. 3 kere 4'ten 12 gelir. Tamam, alan dediğimiz 1200'müş. Eksi havuzun alanı nasıl bulunur? Havuz şekli üçgen şeklinde olduğu için buradaki tabana ait yüksekliği biliyorsak alanı rahatlıkla bulunur. Öncelikle bu kenar uzunluğunu bulmamız gerekli. Daha sonra yüksekliğiyle çarpacağız. Biz buradaki şeklin dikdörtgen olduğunu söyledik. Hatta alanını bulduk. Şimdi ise bu dikdörtgenin 30 santimetre olan kenarını buraya yazarız. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bu kenar ve buradaki kenar 30'muş.
Tamam 30 santimetre ise buradaki 10 santimetreyi çıkarırsak geriye 20 santimetre kalır. Taban uzunluğu 20 çarpı yükseklik 9 santimetre. Çünkü dikdörtgenin köşesinde diklik vardır. Bu tabana ait yükseklikte bu diklik sayesinde 9 santimetre olur. Tamam, üçgenin alanı taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2'dir. 20'yi 2'ye bölelim, 10 gelir. 9 ile 10'u çarparsak havuzun alanı 90 gelir. Çim bölümünü bulabiliyoruz. 1200'ün içinden 90 çıkaracağız. 1200'ün içinden eğer 100 çıkarsaydık 1100 kalırdı. Ama 100 çıkarmadık. 90 çıkardık. O zaman buna bir 10 ekleyelim. 1110 olsun. Yani kısa yoldan çıkarma yaptık. Klasik yoldan da yapabilirsiniz. Şimdi sorunun cevabı 1110 santimetre karedir. 8. soru. Kareli kağıtta kırmızı şekil verilmiştir. Bu kırmızı şeklin alanını santimetre kare cinsinden işlemlerinizi göstererek hesaplayınız. Burada bir kenar görüyoruz. Tam karşısında bir kenar görüyoruz. Bunlar birbirine paraleldir. Şurada bir kenar görüyoruz. Tam karşısında bir kenar görüyoruz. Bunlar da birbirine paraleldir. O zaman buradaki şekil paralel kenardır. Devam edelim. Şu kısma bakalım. Burada bir kenar var. Tam karşısında kenar var. Bunlar da birbirine yine nedir? Paraleldir. Şuradaki karşılıklı kenarlar da paraleldir. O zaman buradaki şekil de bir paralel kenardır. Şeklin şu aşamasına bir bakalım. Buradaki kenarla buradaki kenar birbirine nedir? Paraleldir. Karşılıklı kenarlar yine paralel. O zaman burası da paralel kenardır. Buradaki paralel kenarların alanlarını bulup toplarsak istediği şeklin alanına ulaşırız. Rotamızı belirlediysek haydi gidelim yolumuza. Şimdi santimetre cinsinden ise buradaki kenarın uzunluğu bellidir. 1, 1. Paralel kenarın şu kenarına odaklanalım. Bu kenarının uzunluğu 1 santimetre. Bu kenarın yüksekliğine odaklanalım. Çünkü alan taban kenarının uzunluğu çarpı o tabana ait yükseklikte. Bu tabana ait yüksekliğini bulalım. Burası 1 santim, burası da 1 santim. O zaman yükseklik 2 santimdir. Alan eşittir. Taban uzunluğu çarpı yükseklik. 2 santimetre kare gelir. Yolumuzun ikinci adımındayız. Paralel kenarının şu kenarına odaklanalım. Bu kenarının uzunluğu 1 santimetre. Peki bu kenara ait yükseklik? Evet, o da 1 santimetre. Alan eşittir. Taban uzunluğu çarpı yükseklik. 1 santimetre kare. Buradaki paralel kenarın şu kenarına odaklanalım. Bu kenarının uzunluğu 1 santimetre. Yüksekliği ise 1 daha 2 santimetredir. Alan eşittir. Kenarının uzunluğu çarpı yükseklik. Evet, şekillerin alanlarını bulduk. Geriye onları toplamak kaldı. 1 daha 3, 2 daha 5 eder. Yani 5 santimetre karedir bu şeklin alanı. 8. sorunun cevabı 5 santimetre karedir. 9. soru. A. Yanda noktalı kağıtta O noktası verilmiştir. O noktası burada, tamam. Buna göre bu noktada kağıt üzerine O merkezli yarıçapı 3 santimetre olan çember çiziniz. Bu çemberimiz. Burası tam merkeze. Çapın yarısı ise yarıçap oluyor. Yarıçap küçük R harfiyle gösteriyoruz. Çapı büyük R. Merkez burasıysa yarıçap 3 santimetre olacaksa ve iki nokta arası 1 santimetre ise buradan buraya 1 santim eder. 2, 3. Demek ki çemberin geçtiği nokta burada olacaktır. Yarıçap uzunluğunu çiziyoruz. O noktasından başlıyor. Son saydığımız noktada bitiyor. İşte bu çemberimizin yarıçapı. Tam karşısında da aynı mantık vardır. 1, 2, 3 birim gideriz. Burada biter yarıçap. Küçük R yerine biz onun uzunluğunu bildiğimiz için 3 santimetre yazabiliriz. 3. Aşağı doğru sayıyoruz. Yine merkezden başladık. 1, 2, 3 birim gittik. İşte burada noktalanacak. Karşı tarafa da gider. Buradan buraya 1, 2, 3. Burada bitecek. Çapları çizdiysek çemberimizi çiziyoruz. Hop, güm. A'nın cevabı bu oldu. Şimdi B'yi okuyalım. Çizdiğiniz çemberin yarıçap uzunluğunun 2 katı uzunluğunda olan çemberin çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz. Pi'yi 3 alarak. Yarıçapı 3 santimetre. Ama diyor ki yeni çemberin yarıçapı onun 2 katı. 2 katı ne demek? 2 ile çarp demek. Yani 6 santimetre uzunluğunda bir 6 santimetre yarıçapını bulduk. Çevre uzunluğu nasıl bulunuyor? Çemberin formülünü yazalım. Çevreyi büyük C harfiyle gösterebiliyoruz. 2 tane pi r ne gelecek? 2. Pi yerine 3'ü alacağız. 3 çarpı r yerine bulduğumuz yarıçapı yazacağız. Yani 6'yı. 2 kere 6 12. 12 ile 3'ü çarparsak 36 eder. 36 santimetre B'nin cevabıdır.
10. soruyu okuyalım. Yandaki bisikletin tekerlerinin yarıçap uzunluğu 20 santimetreymiş. 20, 20, 20, 20. Tamam. Bu bisikletin ön tekeri A noktasından B noktasına ulaştığında 1680 santimetre yol almıştır. Buna göre bisikletin ön tekeri kaç tam tur atmıştır? Pi'yi de 3 alacakmışız. Tekerlek burada, buradan başlayarak yeniden bir tam tur atıyor, buraya geliyor. Tekrar tekerlek çevresini dönüyor, buraya geliyor. Tekerlek çevresini dönüyor, çevresini dönüyor, dönüyor ve burada kalıyor. Çemberin çevresini hesaplamalıyız. Bu çevreden kaç tane varsa, kaç tane dönüyorsa işte o kadar tur atmış olur. Haydi bu çemberi alalım da çevresini hesaplayalım. Çemberin çevresi 2 pi r'dir. Pi sayısı 3 olarak bize alın demiş. Tamam öyle alalım. R dediği çemberin yarıçapıdır. O zaman o da 20 santimetredir. Birler basamağında 0 rakamı var. 2 çarpı 3 çarpı 2'den 12 gelir. Yani bu çemberin çevresi 120 santimetredir. Yolun tamamını bu çemberin çevresine bölersek kaç tane çemberin çevresi eder onu bulabiliriz. Çünkü tamamı buysa, bunun çevresi de 120 ise 120 eş parçaya böleriz ve bu tekerlek ne kadar dönmüş buluruz. 1680 bölü 120 eşittir. Sıfırlar gider. Birinin içinde 12 yoktur. 16'nın içinde 12 bir kere vardır. 48'in içinde 12 4 keredir. 12 kere 4 48 eder. O zaman bu bölme işleminin sonucu 14'tür. Yani buradaki tekerlek 14 defa buradan geçmiştir. 10. sorunun cevabı 14 tam turdur. 11. soru. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu hesaplamaları göstererek yazınız. Bakıyoruz aşağıda birimler var. O zaman birimler arası geçişler olduğu için haydi bir hap bilgi notumuzu hatırlatalım. Uzunluk ölçü birimlerini hatırlıyoruzdur. Bu birimlerin gösterimleri bu şekilde olduğu için kodlaması da vardı. Kum hanım damda, madam camda, merhaba merhaba. Uzunluk temel ölçü birimi metredir. Neden bu merdiven şeklinde birimleri yazdık? Çünkü kilometreden hektometreye dönüştürürken çarpı 10 yapıyorduk. Yani her basamakta aşağı indikçe 10 ile çarpıyorduk. Her zaman inmeyiz, çıkarız. Çıktığımızda ne oluyordu? Çıktığımızda ise milimetreden santimetreye dönüştürürken 10 ile bölüyorduk sayıyı. Uzunluk ölçü birimleri bu şekildeydi. Peki alan ölçü birimleri nasıldı? Alan ölçü birimlerinde de kodladığımız şekilde merdivenleri, birimleri yerleştiriyoruz. Ama alan ölçüde ne vardı? Birim kare vardı. O zaman birim kare vardıysa buradaki birimin karesi olmalı. Kilometre kare. Hadi o kareleri yazalım. Temel alan ölçü birimi metrekaredir. Öyle de bu sefer kilometre kareden hektometre kareye dönüştürürken yani bir basamak inerken kaçta çarparız? Burada 10 ile çarparsak karesini aldığımızı düşünelim. Burada da 100'le çarparız. Peki bir basamak yukarı çıkarken ne yaparız? Bölü 100 yaparız. Hacim ölçü birimleri, hacim birimi düşünüyoruz. Birim küptür. Birim küpse buradaki birimlerin küpü olmalıdır. Haydi küpleri biçimde yazalım. Uzunluk ölçü birimlerinde bir basamak aşağı inerken 10'la çarpıyorduk. Alan ölçü birimlerinde bir basamak aşağı inerken 100'le çarpıyorduk. Hacim ölçü birimlerinde bir basamak aşağı inerken kaçla çarparız? Şunun küpü olarak düşünürsek 1000 ile çarparız. Yukarı çıkarken de 1000 ile böleriz. Temel hacim ölçü birimi metreküptür. Ya arazi ölçü birimleri nedir? Arazi dediğimiz aslında bir alandır. Alan ölçü birimlerine de giriyordur. O zaman şöyle düşünebiliriz. Temelden yola çıkarak ele alalım. 100 metrekare arazide biz bir birim daha kullansak o ne olacaktır? Arazi ölçüm birimi olarak bir ara olsun diyoruz. Yani 1 metrekareden 100 tane olunca 100 metrekare olunca bir ara. Bunların 10 katında arazi olsa ne olacaktır? Yani 100 çarpı 10'dan 1000 metrekare olsa 1 çarpı 10'dan 10 ara olsa işte o bir dekar. Bir dönüm olur. Dikkat edersek yine 10 katını almalar var. Yine şu merdivenimizi çizelim. Arazi ölçü birimlerinin aşağıdan yukarıya doğru kodlaması arda ha. A arazi ölçüm birimidir. Da dekar dönüm birimidir. A dediği ise hektardır. Bir dekardan ara doğru inerken 10 ile çarpıyoruz. O zaman her basamakta aşağı indikçe 10 ile çarpıyorduk. 2 kilometre kare var, 10 kilometre kare var. Bunların toplamı 12 kilometre kare eder. Kilometre kareden 1, 2, 3 basamak inecekmişiz. O zaman
100 çarpı 100 çarpı 100. Yani kaç tane 0? 2, 4, 6 tane 0 yanına koyacakmışız. Buranın cevabı 12 milyon metrekaredir. Bakıyoruz burada birimler ayrı şekilde, o zaman toplayamayız. İlk önce aynı birimlere dönüştürmeliyiz. Bize en son santimetre kare istediği için metrekareyi santimetre kareye dönüştürürüz. Kaç tane 0 yanına koyacakmışız? 2, 4 tane 0 yanına koyacakmışız. Evet. Aynı birim haline getirdikten sonra öndeki sayıları topluyoruz. 30.000, 10.000 daha 40.000 eder. Buranın sonucu 40.000 santimetre kare olur. Yine birimler aynı şekilde vermiş. En son metrekare cinsinden istiyor. O zaman burayı metrekareye çevirelim. Santimetre kareden desimetre kareye, daha sonra metrekareye. Yani bölü 100 bölü 100 yapacağız. Kaç tane 0 atacağız? 4 tane 0 atacağız. İlk basamaklardan 1, 2, 3 ama burada 0 yok. Eğer bir dördüncü sıfırı atamıyorsak, bir sonraki sıfırı atamıyorsak buraya virgül koyarız. Böylelikle ondalıklı sayı olur. Şurayı düzeltelim. 1 olacaktı. 1 metrekare olacaktı. Tamam. 1 tam onda 2'den 1 tamı çıkarırsak 0 tam onda 2 kalır. 0 tam onda 2 metrekare bu sorunun cevabı olur. Yine birbirlerinden farklı birimler var. Toplayamıyoruz. İlk önce esas istediği birime dönüştürüyoruz. O zaman milimetre kareden santimetre kareye doğru çıkaracağız. Yani bölme yapacağız. Milimetre kareden santimetre kareye çıkarken bir kere 100'e böleriz. Yani 2 tane 0 atmamız yeterlidir. Git git geriye kalanları yazalım. 1400 santimetre kare ile 1'i toplarsak eğer 1401 santimetre kare olur. Evet, şimdi arazi ölçü birimleriyle hesaplamalara geçtik. 1 dekar 1000 metrekareydi. O zaman bunun eşiti olan 1000 metrekareyi yazarız. Çünkü metrekare cinsinden istiyor. Bir dönüm de aynı şekilde 1000 metrekaredir. Aynı ölçüm birimleridir ancak ifadeleri farklıdır. Dağ dediği 1 dekardır. Dekar birimi olduğu için 1 dekar 1000 metrekare eder. Bütün birimleri aynı olduğu için toplayabiliriz. 1000, 1000 daha 2000, 1000 daha 3000 eder. 3000 metrekare bu işlemin sonucu olur. Şimdi hacim hesabına geçiyoruz. Bize birimleri farklı vermiş, hemen çıkarma yapamayız. İlk önce bu birimi milimetre küpe çevirelim. Bakıyoruz santimetre küpten milimetre küpe aşağı iniyor. Yani çarpı 1000 yapacağız. 3 tane 0 sonra ekliyoruz. 7000 oluyor. 7000 milimetre küpün içinden 4000 milimetre küpü çıkarırsak 3000 kalır. Yani bu işlemin sonucu 3000 milimetre küptür. Son sorumuz. Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının tamamı kırmızı renkli birim küplerle doldurulacaktır. Bakın boşlukları dolduracağız. Buna göre dikdörtgenler prizmasına kaç tane daha kırmızı birim küp yerleştirilmelidir? Dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl hesaplıyoruz? Yazalım formülü. Hacmi büyük V harfiyle gösterebiliriz. Dikdörtgenin taban alanı çarpı tabana ait yükseklik. Tamam, formülü biliyorsak eğer buradaki birim küplerden kaç tane olacağını hesaplayabiliriz. Çünkü buradaki tabanın alanını birim küplerin buradaki kenarlarından yola çıkarak bu kenarların uzunluğunu bulabiliyoruz. Çünkü birim küpün bir kenarı bir birimdir. Buradaki de bir birimdir. Burası bir birimse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada tam tamına 6 birim vardır. Bu kenarın uzunluğu 6 birimdir. Peki buradaki kenarın uzunluğunu bulabilir miyiz? Evet, tam karşısında birim küpler var. Buradaki kenarın uzunluğunu bulabiliriz. Bakalım. Şimdi buradan gelen bir birim var. Bir birim, bir birim, bir birim ve şu tarafta kalan bir birim var. O zaman kaç etti? 1, 1 daha 2, 3, 4, 5. Demek ki buradaki kenarın uzunluğu 5 birimdir. Taban alanını artık bulabiliriz. Tabanı dikdörtgenden oluştuğu için dikdörtgenin alanı da neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenardı. Yani 5 çarpı 6'dan 30 gelir. Şimdi bu tabana ait yükseklik nedir? Bu da şurasıdır, öyle değil mi? Veya bu tam karşısındaki burasıdır. Bunun uzunluğunu da bulabiliriz. Bu kenar uzunluğu 1 birim. Burası da 1, 1, 1. Kaç etti? 4 birim etti. Birler basamağında 0 var. 3 kere 4, 12. 120 birim küp gelir. Şimdi bu birim küplerden tamamında 120 tane olması lazım demektir bu. Yani buradaki hesap bize diyor ki prizmanın içi 120 tane birim küp ile dolar. Tamamından burada bulunan küpleri çıkarırsak kaç tane daha birim küp yerleştirmeliyiz onu bulabiliriz. Kaç tane birim küp var? 2, 4, 6. Buradaki birim küpü saydığımız için onu almıyoruz. 6'ya 2 tane daha birim küp ekledik. 8. Buradan da 2 ekledik. 10.
Burayı saydığımız için onu saymıyoruz. 12, 13 tane birim küp varmış. O zaman 13 çıkarmalıyız. 120'den 13 çıkarırsak 107 kalır. Arkadaşlarımızla paylaşalım.